Çok meraklı bir çocuktum ben, onu hatırlıyorum. Yani çok küçük yaşlarda çok değişik şeyleri merak ettiğimi hatırlıyorum. Mesela çiçeklerin tohumları vardır. O tohumları ben keser, içinde ne var diye bakardım. Onun için çok sistemin insanı olamadım. İlkokul öğretmenim zaten bunu okuldan alın, okuyamıyor diyordu. Psikolojide hiçbir zaman tereddütüm olmadı ki o zamanlar, yani psikolojiye girmemem için herkesten çok baskı görmüştüm. Psikolojinin içerisindeki alanlardan klinik istemediğimi çok iyi biliyordum. Psikoloji içerisinde benim alanım daha az tanınan toplumda, Türkiye'de en azından, iş ve örgüt psikolojisi. Rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamın sayesinde, yani böyle bir alan olduğunu duydum. İşte zar zor 3'ün üstünde bir ortalamayla, 3.10 gibi bir ortalamayla mezun oldum. Bunu öğrencilerime de söylerim her zaman. Çünkü çok sorgulayıcı bir insandım. Yani hiçbir zaman benden sistemin beklediği cevapları veremedim kolay kolay. Hep farklı cevaplar geldi, farklı açılımlar geldi zihnime. Öncelikle çok bakıyordum, yani olmaz böyle şey, işte psikoloji bilimini ben işte kapitalist dünyanın hizmetine sunamam diye çok idealist bir bakış açım vardı. Hala çok idealist bir bakış açım var. İş ve örgüt psikolojisinin kapitalist sisteme hizmet etmenin ötesinde aslında topluma hizmet eden, toplumların ya da kurumların verimliliğini arttıran, çalışan insanların mutluluğunu arttıran, genel anlamda da dolayısıyla toplumun refahını arttıran bir alan olduğunu keşfettim. Hayal etmek bir bilimci için çok zor ne yazık ki. Bilim dünyasının da böyle bir sınırlılığı var. Bilimci olmasaydım sanatçı olmak isterdim. Sanatın o hayal gücü bizde çok fazla yok. Biz daha metodolojilerle ve tekniklerle ve teorilerle sınırlandırıyoruz zihnimizi. Öyle düşünüyorum. Serbest uçuşlar yapamıyoruz istediğimiz oranda. Ben daha fazla yapabilmek istiyorum aslına bakarsanız. O yüzden 20 yıl sonrasını hayal etmek için ben çok ciddi şu aralar science fiction okuyorum. Asimov okuyorum mesela. Veya fütüristleri okuyorum bu aralar. Türkiye'nin kültüründeki bu güç hiyerarşisini güçlendirme kültürüne dönüştürebilmek isterdim. Bu güç kültürünü güçlendirme kültürüne dönüştürmek için benim bir modelim var. Bir liderlik modeli, yani liderler bunu nasıl dönüştürebilirler? Ailedeki liderler de dahil, okuldaki liderler, sonra da iş yerindeki liderler. Hakikaten yurt satında bir girişim başlatmak istiyorum. Ailede, okullarda ve iş yerlerinde bu kültürü nasıl dönüştürürüz diye böyle bir hayalim var. Aslında hiç çılgın değil, çok ayakları yere basıyor, çok olabilir aslında. Cesaret gerektiriyor, hazırlık gerektiriyor. Evet, bir de mindset dediğimiz, yani zihin yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Her şeye böyle alttan üste bakabilmek gerekiyor, üstten alta değil. Evet, benim en çılgın projelerimden biri bu.